Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması sonrasında herkesin korktuğu bir gerçeklik ortaya çıktı. Hava savunma sistemlerinin yetersizliği. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı sonrasında Körfez ülkelerinin birçoğuna yüzlerce füze fırlattı. Aslında İran'ın saldırdığı bu noktalar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı askeri olarak takip ettiği noktalardı. Bu noktaların çoğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli sistemlerinden olan hava radar takip sistemleri vardı. Ve bunlar hava savunma sistemlerinin en değerli parçalarıydı. İran'ın fırlattığı füzeleri ilk olarak bu hava radar sistemleri takip ediyordu. İran sadece 10 gün içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1700'den fazla balistik füze ve kamikaze drone fırlattı. Ve bunların %95'inden fazlası hava savunma sistemleri tarafından daha yere düşmeden imha edildi. Rakamlara baktığınızda 1700'den fazla füzenin havada imha edilmesi çok ciddi bir başarı oranı olarak görülebilir. Ancak bunlardan sadece %5'inin yere düştüğü manzara İşte bu şekilde. Bu manzara ortaya çıktığında o ülkede turizm bitiyor, ekonomi sarsılıyor, insanlar dışarı çıkmaktan bile korkuyor. Yani hayat tamamen duruyor. İşte bunu durdurabilecek tek şey ise hava savunma sistemleri. Ve bu şekilde gelişmiş hava savunma sistemlerini ise sadece birkaç ülke üretebiliyor. O nedenle bu sistemleri her ülke satın almak istiyor. Bu savunma sistemleri üretebilen ülkeler için politik güce dönüşüyor. Bu kısma gelmeden önce size hava savunma sistemlerinin nasıl çalıştığını en basit haliyle anlatacağım. İran balistik füze saldırılarını genel olarak Kermanşah bölgesinden yapar. Ve Türkiye'ye doğru fırlattıkları füzelerin de Şabab 3 olduğu düşünülüyor. Bu balistik füzenin özelliği fırlatıldıktan sonra atmosferin üstüne çıkar ve hedefine buradan ilerler. Bu balistik füze fırlatıldıktan sadece saniyeler içerisinde NATO'nun takip sistemleri devreye girer. Bu takip sistemlerinin ilk üçü şöyledir. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın yörüngesinde sürekli dönen uydularıdır. Bu uyduların sensörleri bu balistik füzelerin geride bıraktığı izleri takip eder. Bunlardan ikincisi ise çatışma ve savaş zamanlarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde sürekli devreye atan AVAX erken uyarı uçaklarıdır. Bu arada bu en etkili yöntem değildir. En etkili yöntem ise 3. sırada yer alan Malatya'daki Kürecik hava radar sistemleridir. Bu radar sistemi 1000 kilometreye aşan tespit menziline sahiptir. En etkili tespit yöntemi işte budur. Bu radar üssü NATO'ya devredilmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da bulunan askeri üssünden işletilir. Malatya'daki bu hava radar takip sistemleri İran'dan fırlatılan balistik füzeleri saniyeler içerisinde tespit eder. İran da zaten bu sebeplerden dolayı bu hava radar sistemlerini vurmak istiyor. İran bu gördüğünüz hava radar sistemlerinin benzerlerinin hepsini Körfez ülkelerinde vurdu. Bu sistemler özel üretim olduğu için inşası ve radar ağına entegre edilmesi en az 3 yıl sürüyor. Her neyse biz İran'ın fırlattığı füzeye dönelim. İşte bu radar sistemleri İran'ın fırlattığı balistik füzenin geride bıraktığı kızılötesi izi tespit eder. Ve bu iz üzerinden balistik füzenin yörüngesi tespit edilmeye başlanır. Ve saniyeler içinde füzenin fırlatma noktasını, hızını, yüksekliğini ve tahmini yörüngesi tespit edilir. Sistem otomatik olarak bir takip dosyası oluşturur. Ve bu veriyi NATO'nun komuta merkezine aktarır. Kürecik'te elde edilen veriler NATO'nun Polonya ve Romanya'daki üslerine aktarılır. Burada balistik füzenin nihai hedefi kesin olarak saptanır. Atılan füze Türkiye sınırlarının içine, yani aynı zamanda NATO sınırları içine doğru atıldıysa burada tespit edilir. Ve bu tehlike tespit edildiğinde Almanya'daki merkez Kürecik verisini alır ve NATO komutanlarına sunar. Burada tehdit değerlendirilmesi yapılır. Füze nereye gidiyor? Hangi NATO ülkesini tehdit ediyor? Hangi savunma katmanı devreye girmeli? Bunların hepsi tespit ediliyor. Bütün bu bahsettiklerim sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşiyor. Ve bütün bu bilgiler anlık olarak Akdeniz'de İran'ın balistik füzesini vuracak olan Aegis gemisine aktarılır. Gemi Kürecik'ten, uydulardan ve uçaklardan gelen bütün işlenen verilerin sonuç kısmını alır. Ve bu veriler analiz edilerek SM-3 antibalistik füzesini fırlatır. SM-3 füzesinde patlayıcı başlık bulunmaz. Bunun nedeni hedefini çok yüksek hızda doğrudan çarparak imha etmesidir. Bu sayede savunma sistemi saldırı füzesini atmosfer dışında ve hedefe ulaşmadan önce etkisiz hale getirebilir. Bu arada İran'ın fırlattığı füze ile NATO'nun SM-3 savunma füzesini fırlatması arasında yaklaşık 3-4 dakika vardır. İran'ın Türkiye'ye doğru fırlattığı füzenin nihai noktasına ulaşmasının da 12 dakika süreceği tahmin ediliyor. Yani bu süreç çok hızlı ilerler. SM-3 antibalistik füzesi dikey çıkış yapar. Füze yükselirken gemi sürekli olarak Kürecik'ten güncellenen takip verisini alır ve bunu SM-3 füzesine uydular aracılığıyla iletir. SM-3 uçuşu boyunca gemiden gelen bu güncellemelere göre yörüngesini düzeltir ve İran füzesine doğru hareket eder. SM-3'ün 3. kademe roketi yanmasını tamamlar. Füze artık atmosfer dışındadır. Uzayda ilerlemektedir. Yakıtı bitince bu ilk kademe roket
ana gövdeden ayrılır ve yeryüzüne düşer. İşte sizin haberlerde gördüğünüz parçalar bunlardır. Aslında bunlar İran füzesinin değil, savunma füzesinin parçalarıdır. En önündeki sensörleri koruyan kapak da uzay ortamına çıkıldığında atılır. Böylece hedefi görecek sensörler ortaya çıkar. Füze daha da hızlanmak için ikinci motoru kullanır. Bu motorun yakıtı bitince ikinci kademede ayrılır. Son aşamada hedefi gerçekten vuran ve yönlendirmeyi yapan son parça ana gövdeden ayrılır. Bu küçük araç yönlendirme motorlarıyla beraber hedefe gider. Bu sensörlere veriyi biraz önce anlattığım Kürecik'te ve diğer NATO radarlarının verdiği bilgiler rehberlik eder. İran'ın fırlattığı füzeyi uzayda aramaya başlar ve tespit eder. Tespit ettiği İran füzesini patlayıcı kullanmadan doğrudan çarparak balistik füzenin savaş başlığını yok eder. İşte yeryüzüne çekilen bu görüntüler bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkar. Siz sadece son kısmı görseniz de arka plandaki süreçte binlerce sistem, milyonlarca veri akışı sağlanır. Ve bunlar sadece birkaç dakika içerisinde yaşanır. Ancak kötü bir haberim var. Bu anlattığım senaryo sadece İran'ın fırlattığı bir füzeyle ilgili. İran vurmak istediği üslere sadece bir tane değil, onlarca bazen yüzlerce füzeyi aynı anda fırlatıyor. Bu arada İran hiçbir zaman Türkiye'ye balistik füze fırlatmadığını söyledi. Ancak Türk yetkililer bu balistik füzelerin nereden atıldığını bildiklerini paylaştılar. Bunlar güncel meseleler olsa da aslında size bahsetmek istediğim bu hava savunma sistemlerinin arka planında yatan politik hamleler. Ve buraya kadar aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini neden kullanamadığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Rusya'nın üretip Türkiye'ye sattığı S-400'ler NATO sistemine entegre değil. Çünkü NATO düşman olarak gördüğü Rusya'nın hava savunma sistemini kendi radar sistemlerine entegre etmeyi asla istemez. Ve bunun çalıştığı ülkede de bulunmak istemez. Bu arada bunu ben değil, Türkiye'nin en üst düzey yetkilisi açıkladı. Bunun nedenini basitçe anlatmak gerekirse iPhone'dan verebiliriz. Örneğin bu iPhone telefondan MacBook'uma veri transfer etmek istediğimde AirDrop'u kullanabiliyorum. Ancak telefonum Samsung olsaydı MacBook bunu kabul etmezdi. Çünkü Apple markası bile kendi ürünlerini satın alan kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek istiyor. Samsung telefondan da veri transfer edilebiliyor ama hiçbir şekilde iPhone kadar hızlı değil. Kısacası Apple bile sadece kendi sistemine entegre etmek istiyor. Avrupa Birliği ile Orta Doğu arasında köprü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında en çok ihtiyacı olan sistem hava savunma sistemleri. Türkiye Rusya'dan S-400'leri satın almadan çok daha önce 2006 yılında ABD Obama yönetiminden Patriot hava savunma sistemini satın almak istedi. ABD ise buna olumlu cevap vermedi. Çünkü Türkiye'nin istediği tek şey hava savunma sistemleri değildi. Türkiye veri transferi de istedi. Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sistemlerini her isteyen ülkeye vermiyor. Örneğin Körfez ülkelerine sattığı Patriot hava savunma sistemlerinde bu ülkelere teknoloji transferi yapmıyor. Bu Körfez ülkeleri çok daha fazla para verip teknoloji transferi talep etse de Amerika bunu hiçbir şekilde karşılamıyor. İşte Türkiye de bunlardan birisi. Amerika para kazanmak için ve düşmanlarına karşı kullanılması için çok sayıda ülkeye hava savunma sistemi sattı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn. Aslında bu hava savunma sistemlerini kendisine düşman olabilecek ülkelere de satması size bir çelişki olarak gelebilir. Ancak Amerika bu sistemleri tam anlamıyla satmıyor. Çünkü teknoloji transferi yapmıyor. Peki bunu bu kadar önemli yapan veri transferi nedir? Herkesin anlayabilmesi için araba örneğiyle anlatacağım. Diyelim ki bir araba almak istiyorsunuz ve bunun da iki farklı satış modeli olsun. Birinci modelde veri transferi yok. Sen arabayı sürüyorsun, benzin koyuyorsun, lastik değiştiriyorsun. Ama motorun içi nasıl çalışıyor hiçbir fikrin yok. Ve bunu götürüp öğrenebileceğin biri de yok. Kısacası arabayı satan markaya tamamen bağımlısın. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu modelle Körfez ülkelerine hava savunma sistemlerini sattı. Türkiye ise ikinci satış modelini istedi. Arabayı bize satın ama ayrıca bazı parçaların üretim tekniklerini ve buna benzer bazı teknik bilgileri bizimle paylaşın. Bunu verselerdi Türkiye bu bilgilerle kendi parçasını üretebilir, bağımsız hale gelebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise bu teklifi kabul etmedi. Amerika'nın Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerini satmamasının asıl nedeni buydu. Bu süreç 2009'da başladı ve Türkiye 2012 yılında bu sistemleri bu şekilde alamayacağını anladı ve sonrasında gözünü farklı ülkelere çevirdi. Bunlardan ilki Çin'di. Türkiye 2013 yılında hava savunma sistemleriyle ilgili bir ihale açtı ve bu ihalenin ön seçimini Çinli bir şirket kazandı. Ancak bu sonuç NATO içinde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. NATO ülkeleri Çin hava savunma sistemlerinin NATO hava savunma sistemlerinden bilgi çalabileceğini, veri aktarabileceğini iddia etti ve bunu güvenlik riski olarak gördüler. Sonuç olarak Türkiye 2015 yılında 3.4 milyarlık bu ihaleyi reddetmek zorunda kaldı. Türkiye Çin'den bu sistemleri alamadıysa Rusya'dan neden aldı? Türkiye'nin olmazsa olmazı olan veri transferini alabildi mi? Alamadı.
Peki o zaman neden Türkiye Rusya'dan bu hava savunma sistemlerini satın aldı? Aslında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alma sebebi politik ve stratejikti. Bunu anlayabilmek için Türkiye'nin satın aldığı 2019 yılını değil daha öncesine bakmak gerekiyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında 2010 yıllarının ortasından sonra ciddi bir ayrım oluştu. 2016 yılında Türkiye'de bir darbe teşebbüsü gerçekleşti. Bu darbe girişimi sırasında Amerika ve batılı ülkeler darbe girişimini kınamak için uzun süre bekledi. Ve açıkçası toplumun önemli bir kısmı bu darbe girişiminin arkasında Amerikan olduğunu düşünüyor. Bu arada Türkiye'nin düşürdüğü Rus savaş uçağına girmiyorum bile. Bazı uzmanlar S-400 hava savunma sisteminin kan parası olarak ödendiğini söylüyor. Biz Amerika ve Avrupa ülkelerinden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye'ye sayısız füze atan YPG'ye uçak dolusu mühimmatlar gönderiyordu. Türkiye ise kendi sınır güvenliği için bu örgüte operasyonlar yapmaya başladığında NATO Türkiye'nin yanında yer alması gerekirken tam tersini yaptı. Operasyon başlattığı bu dönemde ise NATO müttefiklerinin ilk yaptığı iş Türkiye'den Patriot hava savunma sistemlerini çekmek oldu. Bunları çeşitli bahanelerle çektiler. Örneğin Almanya ve Hollanda Patriot hava savunma sistemlerini çekmesinin nedeni olarak personel ve ekonomik sorunlar olarak söylediler. Ancak Türkiye'ye tehdit hala devam ediyordu. İşte Türkiye'nin bu zor zamanında Türkiye'den hava savunma sistemlerini çekmeyen tek bir ülke vardı. İspanya. İspanya ordusu Avrupa'nın yaptığı baskılarına rağmen NATO müttefiki Türkiye'den hava savunma sistemlerini hiçbir şekilde çekmedi. Ve İspanya ordusunun İncirlik üssünde bulunan askerleri 10 yıldır hala orada. İşte Türkiye tüm bu süreçlerden sonra Rusya'dan hava savunma sistemlerini satın aldı. Türkiye yönetimi S-400'ü hiçbir zaman NATO ile birlikte çalıştıramayacağını zaten hep biliyordu. S-400'ler bir kere çalışıyor mu diye test edildi ve bir daha haber alınamadı. Burada yapılmak istenen hem Rusya ile ilişkileri ilerletmek oldu hem de Türkiye, Avrupa ve NATO'ya sadece size mecbur değiliz mesajı verdi. Bu arada ben bu bilgileri kafamdan sallamıyorum. Dönemin en üst düzey yetkilileriyle görüştüm. Hatta bunlardan birisi ABD Başkanı Trump'ın güvenlik danışmanı John Bolton'du. Hepsinin nihai ortak fikri Türkiye'nin hava savunma sistemlerini kullanmak için değil, politik olarak kullanmak için aldığıydı. Bu arada bahsettiğim bu isimlerle yaptığım röportajları izlemek isterseniz açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Neyse ben sizlere anlatmaya devam edeyim. S-400'ün satın alım süreci işte böyleydi. Ne kadar başarılı olduğu, ne kadar başarılı olmadığı ona siz karar verirsiniz. Ancak ortadaki en büyük gerçeklik hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu. Bu arada Türkiye kendi hava savunma sistemlerini üretmek için projelere başladı. Bunlar belirli bir ölçüde ilerlese de kesin olarak ne zaman biteceği bilinmiyor. İşte bu hava savunma sistemleri kullanılmasından da ziyade dış politikayı belirleyen ve müttefiklere mesaj veren sistemlerdir. Siz bu haberleri anlaşmazlıklar olarak görseniz de arka planda onlarca farklı senaryo dönüyor. Bu ileri teknoloji sistemleri üreten ülkeler kendi ülkesinin onlarca yıl sonraki stratejik adımını hesaplıyor. O nedenle bir ülke tam bağımsız olmak istiyorsa bu tür gelişmiş sistemlerini kendi başına çalıştırabilmesi gerekir. Umarım bütün süreci ve arka planı anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim. Size en son yaptığım videonun sonunda da anlatmıştım. Bütün bunları kendi başıma yapıyorum. Az çok yardım alsam da gerçekten hem bilgiye ulaşması ve bunları bir araya getirmek, sizlere son haliyle sunmak çok zor oluyor. Benim için yapabileceğiniz en büyük destek abone olmak, yorum yapmak ve beğenmek. Bunları arkadaşlarınıza önermek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım diğer videoda görüşürüz.